Evet arkadaşlar, selamlar. Beşiktaş'ın transfer gündemi son birkaç gündür resmen alev almış durumda. O kadar çok isim, o kadar çok iddia ortalıkta dolaşıyor ki siyah beyazlı taraftarların da haliyle kafası karıştı. Gelin şimdi hep beraber bu iddiaların, bu isimlerin perde arkasında neler var bir bakalım. Aslında her şey Başkan Adalı'nın bu iddialı açıklamasıyla başladı. Bir hafta içinde sonuç alacağız. Yani bu söz var ya hem beklentiyi tavan yaptırdı hem de yönetimin üzerindeki baskıyı inanılmaz derecede arttırdı. Şimdi o bir haftanın sonuna geliyoruz ve gözler tamamen atılacak o imzalarda. Gelen ilk haberlere baktığımızda da somut adımların takımın en çok eleştirilen bölgesinden yani savunmadan geldiğini görüyoruz. Öyle görünüyor ki Beşiktaş defans hattını baştan aşağıya yenilemeye kararlı ve masadaki isimler gerçekten de çok ama çok heyecan verici. Ve işte size masadaki ilk büyük somut rakam. Tam 14 milyon euro. Bu rakam Beşiktaş'ın stoper transferi konusunda ne kadar ciddi olduğunun en net kanıtı aslında. Peki bu teklif kime yapıldı? İşte şimdi o detaylara geliyoruz. Evet, bu tam 14 milyon euroluk resmi teklif, stoper Emmanuel Agbadou için İngiltere'nin Wolverhampton kulübüne yapılmış durumda. Duyumlara göre pazarlıklar şu anda kıran kırana devam ediyor. Eğer bu transfer biterse savunmanın merkezine çok ama çok önemli bir güç katılacağı kesin gibi. Savunmayı toparlarken kaleyi unutmak olmaz tabii ki. Beşiktaş yeni sezonda eldivenleri emanet edeceği isim için de artık son viraja girmiş gibi duruyor. O isim de Villarreal'in genç kalecisi Filip Jorgensen. Ama buradaki en kritik detay ne biliyor musunuz? Beşiktaş'ın en büyük rakibi Chelsea'nin bu transfer yarışından çekilmiş olması. İşte bu gelişme Beşiktaş'ı bu transferde artık tek favori haline getirdi diyebiliriz. Ama durun, savunma takviyeleri bu kadarla sınırlı değil. Şimdi duyacağınız isim tüm bu konuştuğumuz transfer gündemini gölgede bırakacak cinsten. Yani gerçek bir dünya yıldızından bahsediyoruz. Evet, yanlış duymadınız. David Alaba. İddialar o kadar ciddi ki Beşiktaş'ın Real Madrid'in Avusturyalı yıldızıyla gelecek sezon için prensipte anlaştığı konuşuluyor. Ve işin en çarpıcı, en inanılmaz kısmı ne biliyor musunuz? Bu transferin bonservis bedeli olmadan yani bedelsiz gerçekleşme ihtimali. Eğer bu olursa tam anlamıyla bir transfer çalımı olur. Savunma hattındaki bu potansiyel yıldız yağmuru bununla da bitmiyor. Sol bek pozisyonu içinde Arsenal forması giyen Nuno Tavares'le görüşmelerin sürdüğü belirtiliyor. Yani kısacası savunma dörtlüsü tamamen yenilenme yolunda olabilir. Şimdi buraya kadar her şey harika görünüyor değil mi? Ancak transfer döneminin yazılı olmayan bir kuralı vardır. Her zaman pürüzler çıkar. Beşiktaş'ın yolunda da bazı engeller ve oldukça ciddi rakipler var. Ve işte madalyonun diğer yüzü. Maalesef gündemdeki her isim için rüzgar aynı yönden esmiyor. Bazı hedefler için işler biraz zora girmiş gibi duruyor. İlk olumsuz haber August Priske cephesinden geliyor. Beşiktaş'ın listesindeki bu genç yetenek için Birmingham City'nin devreye girdiği ve hatta transfer yarışında bir adım öne geçtiği söyleniyor. Bu gelişme Beşiktaş'ın bu transferdeki şansını açıkçası biraz azaltmış görünüyor. Bir diğer zorlu yarış ise kanat oyuncusu Crepin Diata için yaşanıyor. Beşiktaş bu transferde kesinlikle yalnız değil, masada ezeli rakipleri Galatasaray ve Trabzonspor'da var. Yani bu iş saha dışında tam bir Süper Lig derbisine dönmüş durumda. Peki, tüm bu iyi ve kötü haberlerin ışığında Beşiktaş'ı ne bekliyor? Yönetimin sıradaki hamlesi ne olacak ve bu transferler takımı nasıl şekillendirecek? Şimdi şöyle bir gerçekçi olalım. Bütün bu hedeflerin aynı anda gelmesi çok zor ama özellikle Agbadou ve Alaba transferleri gerçekleşirse Beşiktaş'ın yıllardır kanayan yarası olan savunma problemi kökünden çözülebilir. Sadece bu iki isim bile takımın çehresini tamamen değiştirebilecek bir potansiyele sahip. Ve işte en kritik noktadayız. Başkan Adalı'nın verdiği o bir haftalık süre dolmak üzere. Bugün oynanacak hazırlık maçının ardından yarın itibariyle bu transfer dedikodularının çoğunun netleşmesi bekleniyor. Yani önümüzdeki 24 saat Beşiktaş'ın bu transfer dönemindeki kaderini belirleyebilir. Peki tüm bu isimler ve ihtimaller arasında size sorsak, Beşiktaş'ın en acil ihtiyacı kim? Öncelik savunmaya mı verilmeli yoksa hücum hattına mı odaklanılmalı? Agbadou mu, Alaba mı yoksa bambaşka bir isim mi? Bu heyecan verici bekleyişte sizin düşünceleriniz neler? Yorumlarda buluşalım.